Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Çok önemli bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere bir doğal ürün tanıtacağız. Bu ürün ne ilaç ne gübre, bunların hiçbirisi değil ama ilaçların yaptığı veya gübrelerin yaptığı birçok işi rahatlıkla yapabilen doğal bir ürün. Odun sirkesi. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar, ya bu odunun sirkesi de mi olur? Aslında dilimize öyle geçmiş. Odun sirkesi bizim bildiğimiz sirkelere pek benzemiyor. Odun suyu, odun asiti, odun ruhu, piroliknis asit, biyoyağ gibi değişik isimleri olan bu ürün odunun piroliz işlemi sonrasında yüksek sıcaklıklarda önce sıvı haline gelmesi, sonra gaz haline gelmesi sonrasında o gazın buharının yoğuşması, yani tekrar sıvı haline getirilmesi sonrasında elde edilen doğal bir üründür. Odun oksijensiz ortamda yüksek sıcaklığa tabi tutuluyor. 300 ila 1000 derece civarlarında değişik yoğunlukta ısıya maruz bırakılıyor ve bu ısı esnasında organik ürünler, yani piroliz işlemi sadece odunda değil, organik bütün ürünlerin ayrıştırılmasında kullanılan bir yöntem. Odunda da kullanıldığı zaman odun kömürü elde ediliyor ve yine odun kömürünün yanında yan ürün olan odun sirkesi elde ediliyor. İşte bu odun sirkesi nedir? Nerelerde kullanılır? Kısaca ondan bahsedelim. Önce tabii ki şu odun sirkesini bir açalım. Size gösterelim. Neymiş? Nasıl bir şeye benziyormuş bu ürün? Kahverengi. Şimdi bardağa döktüğümüz zaman siz de daha iyi anlayacaksınız. Kameraman hemen burnunu kapattı. Neden? Çünkü arkadaşlar katran kokuyor. Böyle is kokuyor, duman kokuyor. Gayet normal böyle kokması. Çünkü yüksek sıcaklıkta elde edilen bir ürün. Odunun dumanından veya işte buharından elde edilen bir ürün. Gerçekten bildiğimiz katran. Eski yaşı biraz ileri olan arkadaşlar katranı bilirlerdir. Katranın kokusunu da bilirlerdir. Ben çocukluğumda köyde çok kullanılırdı. Aynı katran kokusu, odun sirkesinin kokusu. Bakın. Bu odun, bura sirkesi. Peki odun sirkesi nerelerde kullanılıyor? Onlardan bahsedelim. Odun sirkesi doğal bir üründür demiştik. Odun sirkesinin işte o kadar kötü bir kokusu var ki, aslında çok kötü değil de böyle değişik, keskin bir kokusu vardır. İşte bu keskin kokusu bitkiler üzerindeki zararlıları kovmaya yarar. Nedir o yaprak zararlıları? İşte çiçek tripslerinden tutun, yaprak emici böcekler, sarı çay akarı gibi, kırmızı örümcek gibi, yeşil kurt gibi, boz kurt gibi buna benzer aklınıza gelebilecek her türlü zararlıyı kovucu etkiye sahiptir. Yani sizin anlayacağınız bütün zararlıları kovar odun sirkesi. Otsu bitkilerdeki zararlıları kovar. Hem dışarıda ağaçlarınızda kullanabilirsiniz hem de içeride evinizdeki çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Birinci özelliği zararlı kovma. Aynı zamanda sadece bitkiler üzerindeki zararlıları değil, hayvanlar üzerindeki zararlıları da kovar. Bit gibi, uyuz böcekleri gibi, pire gibi zararlıları hayvanların üzerinden uzaklaştırır. Dolayısıyla hayvanlara herhangi bir ilaç, kimyasal ilaç vermeden hayvanlarınızı temiz ve sağlıklı tutabilirsiniz. Biz arkadaşlar, kümeslerimiz var bizim. Geçtiğimiz yıllarda çok ciddi bit zararlısına maruz kalmıştık. Artık onlardan daha kolay bir şekilde kurtulabiliyoruz. Bunu sıktığımız zaman kümeslerimize kolay kolay bit veya benzeri dış parazit gelmiyor. Hayvanlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki başka ne işlere yarar? Bitkiler üzerindeki ve toprak üzerindeki mantarları yok etmeye yarar. Bordo bulamacı, kükürt içerikli ilaçlar gibi ilaçların yapmış olduğu etkiyi doğal yolla odun sirkesi ile sağlayabilirsiniz. Mantarlardan da, mantarların sebep olduğu rahatsızlıklardan da kurtulabilirsiniz odun sirkesi ile. Mesela külleme, göçüren, kök çürüklüğü, mildiyo, buna benzer mantari hastalıkları da yine odun sirkesi ile giderebilirsiniz. Başka ne işe yarar? Tohum mu çimlendireceksiniz? Odun sirkesi aracılığıyla tohum çimlendirdiğiniz zaman çimlenme %100'e yakın gerçekleşir. Tohumların
daha çabuk çimlenmesi, bitkinin daha hızlı gelişmesi ve yaprakların daha güzel, daha verimli fotosentez yapabilmesi için yine odun sirkesi kullanabilirsiniz. Ağaçların yapraklarına, bitkilerin yapraklarına sıkıldığı zaman bitkinin, ağacın metabolizmasını sağlıklı bir şekilde geliştirmesini ve işletmesini sağlar. Dolayısıyla ağaçların ve bitkilerin gelişimine katkı sağlar. Peki bu bir gübre midir? Gübre değildir. Ne bir içerisinde azot vardır, ne fosfor ya da ne de bir potasyum vardır. Ama toprak içerisindeki elementlerin bitkiler tarafından daha rahat emilimini sağlama özelliği vardır. Yani gübrelerin ağaca daha fazla fayda sağlamasını kolaylaştırır. Dolayısıyla gübre etkisi de vardır diyebiliriz. Yine ahırların temizlenmesinde, kümeslerin temizlenmesinde, kötü kokunun yok edilmesinde, evlere bir ferahlık verilmesi veya ne bileyim zararlı karınca gibi, sivrisinek gibi veya işte çiçeklerin saksılarına üşüşen küçük sinekler, üvez adı verilen sinekler gibi buna benzer zararlı hayvanların evden uzaklaştırılmasında yine odun sirkesi kullanılabilir gönül rahatlığıyla. Yine bu ürünün şöyle bir özelliği var, toprağı da zenginleştiriyor. Yani siz toprağı sulama suyuna bir miktar odun sirkesi karıştırıp odun sirkeli bir şekilde suyu toprağa verdiğiniz zaman toprağın yapısını dengeliyor ve içerisindeki zehirli bileşikleri ortadan kaldırarak toprağı üzerinde barındırdığı bitkilere daha elverişli hale getiriyor. Yine bu ürünü kompost hazırlarken kullanabilirsiniz. Kompostun daha hızlı çözünmesinde veya toprak materyali olarak kullanmaya başlama konusunda yine hızlandırıcı etkisi vardır. Odun sirkesini kullanabiliriz kompost yapımında. Son olarak şundan bahsedelim. Aynı zamanda hayvanlar için de bir yem desteği olarak da kullanılabilir. Yani bunu götürüp de hayvana içirme şeklinde değil ama hayvanın yiyeceği yeme böyle püskürtme şeklinde uygulanırsa o yiyeceğin bağırsakta daha iyi emilmesini ve bağırsak içerisindeki bir takım tenya gibi virüslerin ortadan kaldırılmasında da yine oldukça etkilidir. Hayvan sağlığında da uygun miktarlarda kullanılması önerilmektedir. Bunlar aklımıza gelen birkaç tane kullanım alanı. Arkadaşlar bu odun sirkesinin içerisinde 200'den fazla doğal bileşik var. Bakın bu odun bir bitki parçası. Canlı iken bir bitkinin parçasını oluşturuyordu. Yani bir bitkiye gerek olan, ihtiyaç olan her şey aslında bu odunun içinde var. Bu odun piroliz işlemi sonrasında sıvı ve buhar haline geldikten sonra ortaya çıkan odunun sirkesi bir ağaç için veya bir bitki için gerekli olabilecek her türlü şeyi içinde barındırmakta. 200'den fazla organik madde barındırmakta odun. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ya biz ilk defa duyuyoruz veya işte önceden duyduk ama çok bir hakkında bilgimiz yok. Bu odun sirkesi ilk önce tarım sektöründe kullanılması Japonya'da başlıyor. Daha sonra Uzak Doğu ülkelerinde doğal tarımı destekleme amacı ile yardımcı tarım ürünü olarak kullanılmakta. Uzun yıllardan beri 1950'den itibaren bu odun sirkesi kullanılmakta. Bizim ülkemize daha yeni gelmekte ve yeni işte tanıtımları yapılmakta. Çok fazla bir bilgiye sahip değiliz çiftçiler olarak, üreticiler olarak ama odun sirkesi acilen tanışmamız gereken önemli ürünlerden birisidir. Biz arkadaşlar ağaçlarımıza, bitkilerimize ne yapıyoruz? Gübre veriyoruz ve zirai ilaç kullanıyoruz değil mi? Yani bunların her ikisi de hem bitkiye hem toprağa hem de insana orta vadede zarar verir. Orta vadede, kısa vadede yarar veriyormuş gibi zannederiz. Gübreyi veririz, ağaç birden böyle meyvesini çoğaltır. Biz de sanırız ki ya ne güzel işte gübreyi verdim, ağaç meyve verdi. Veya gübreyi verdim, buğdayın başağı 2 katına çıktı, büyüdü filan deriz yani. Ama gübreyi aşırı kullandığımız zaman toprak orta vadede yaşlanmaya başlar. Çok aşırı yıkanma sonrasında yağmur suları ile bütün elementler aşağılara doğru iner ve dolayısıyla toprak bir süre sonra verimsiz hale gelir. Biz o verimsiz toprağı yeniden gübreleyerek iyice verimsiz hale getiririz. Orta vadede toprağa da aşırı gübreleme zarar verir. Yine ilaçlama, ağacın üzerindeki zararlıları kovacak
başka bir şey aklımıza gelmiyor. Gidip zirai ilaç yani zehir kullanıyoruz. Hem ağaca hem insana, onun üretmiş olduğu meyveye o zehir içerikleri karışıyor, bulaşıyor ve dolayısıyla insan sağlığına da zararlı, bitki sağlığına da yine zararlı. İşte bu kimyasallardan ve gübrelerden uzaklaşmak için böylesine doğal ürünleri arayıp bulmak ve kullanmak gerekiyor. Bakınız, bunlardan birisi odun sirkesi, bir diğeri de bakın buraya getirmiştim. Bu da gülleci bulamacı. İçerisinde kükürt ve kirecin yoğun ateşte ısıtılması sonrasında ortaya çıkan aşırı alkalli bir sıvı var. Buna limesülfür adı da verilir. Bu da yine son derece faydalı. Bitkilerin hem kalsiyum desteğini sağlaması hem de üzerindeki zararlıları kovması gibi faydaları vardır. Yine bu doğal ürünü de kullanmaktan çekinmeyelim. Bir diğer doğal ürünümüz de odun sirkesi. Bunu da kullanabiliriz. Şimdi ben miktarlara boğmak istemem sizi. Yani işte şurada kullanacaksanız 100 litreye şu kadar karıştırmanız gerekiyor gibi miktarlara boğmak istemiyorum. Zaten siz böyle bir ürün aldığınız zaman kullanım kılavuzu da yanında veriliyor. Nerede kullanacaksanız ne kadar oranda karıştırmanız gerektiğini suya yazılı zaten. Oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Oldukça yoğun bir içerik olduğundan dolayı çok az miktarda kullanmak gerekir. Şöyle bir örnek oran verelim. 100 litre suya 500 mililitre odun sirkesi kullanılması gerekir. Ben sırt pompasına doldurup ağaçlara atmak istiyorum. Sırt pompasına ne kadar koymam gerekiyor? Bir çay bardağının yarısından fazlası. Yani 75 gram, bilemedin 80-85 gram en fazla yeterli olur. Çay bardağını doldurmayacak şekilde. Bu arada su bardağı arkadaşlar. Çay bardağını az geçsin yarısını yeterli sırt pompasına. Peki 1 litre suya ne kadar karıştırmamız gerekiyor? Ben evdeki çiçeklere veya bahçedeki işte marula, lahanaya kullanmak istiyorum. Bahçemdeki bir tane ağacım var, ona sıkmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? İşte bakınız, elimizde bir tane el fısfısı var. 1 litrelik. 1 litreye ne kadar odun sirkesi çekeceğiz biliyor musunuz? Bakın 1 litre suya sadece bu kadar koyuyoruz odun sirkesini. 1 litre suya 1 mililitre bile değil 0,5 cc. Suyun içerisine püskürttük. Şöyle bir miktar su ile de şırıngayı temizledik. Ya benim şırıngam yok, ne yapacağım? O zaman şöyle bir çay kaşığı, hemen hemen 0,5 cc gelir. Bunu içine koyarsınız, çalkalayıp uygulamaya başlarsınız. 1 litreye 1 çay kaşığı veya 1 litreye 0,5 cc odun sirkesi koyuyoruz. Hadi şimdi gidelim, ilk uygulamamızı bahçemizde yapalım. Bakın arkadaşlar, bizim kırmızı lahanamızda şurada daha net bir şekilde gözüküyor. Bir zararlı belirtisi var ve bu zararlı bu lahananın sarılmasını ve bizim istediğimiz anlamda kullanılır hale gelmesini önlüyor. İşte onun için şöyle evet. İnşallah bunlardaki bu rahatsızlıkta bu zararlı belirtisi de ortadan kalkacak ve lahanalarımız aynı şu şekilde sarılmaya başlayacak. Bakınız arkadaşlar, evimizde de böyle bir çiçek var. Bir yerden hediye gelmişti. Toprağında böyle küçük sinekler var. Böyle üvez adı verilen sinekler var. Hem bitkinin üzerine hem toprağa şu şekilde odun sirkesi sıktığımız zaman üzerindeki zararlılar gidecek, bitkiye fayda sağlayacak, toprağın yapısını da iyileştirecek. Ev çiçeklerimizde de rahatlıkla kullanabiliriz odun sirkesini. Şimdi de odun sirkemizi kümeslerimizde kullanıyoruz. Kümeslerdeki gece bitlerinin azaltılmasında, hayvanların üzerindeki uyuz böceklerinin veya bitlerin azaltılmasında, yok edilmesinde odun sirkesi oldukça önemli doğal bir kovucudur. Hayvanların tünedikleri yerlere
sıkıyoruz. Odun sirkesini kümes hayvanlarının direkt solumasını önleyin mutlaka. Sirke ile ilaçlama yaptıktan sonra bir süre kümeslere hayvanlar girmesin. Daha sonra alınabilir. Ben şimdi kapıyı kapatacağım. Şöyle 1 saat kadar falan kümese hayvanlar girmesinler. Odun sirkesi ile dış parazit mücadelesi de kolaylıkla yapılabilir kümeslerde. Arkadaşlar birkaç uygulama yaptık. Gerçekten çok ağır ve keskin bir kokusu var. Bütün zararlıların bu kokudan etkilendiklerini tahmin ediyorum ve ondan dolayı kaçtığını düşünüyorum. Gerçekten çok keskin bir kokusu var. Kokuda dediğim gibi katran kokusu. Ben de bir isim bulayım bu ürüne. Katran suyu. Bir soru. Odun sirkesi sıktım sebzenin veya meyvenin üzerine. Ne kadar süre sonra hasat edebilirim? 3 gün sonra, garanti olsun isterseniz 5 gün sonrasında hasadını yaparsanız, mesela domatesin meyvesinin üzerine sıktınız. 5 gün sonrasında domatesi hasat ederseniz gayet güzel olur. Ama 3 gün sonrasında da hasat edebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar bu ürün her yerde bulunan bir ürün değil. Ancak internetten getirtebilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmında nerelerden temin edebileceğinizi gösterir. Bir takım linkler olacak. O linklerden tıklayıp oradan satın alabilirsiniz. Değişik markaların değişik ürünleri var. Herhangi birisini tercih edebilirsiniz. Gayet güzel, kullanışlı ve birçok işe yarayan. Siz sanırsınız ki çok pahalı. Hayır, çok ucuz. Gördünüz yani 1 litre suya ne kadar koyduk. Siz 5 litresini satın alsanız ömür boyu yeter neredeyse size. Onun için hani bir kere alırsınız, uzun yıllar kullanırsınız veya belki daha küçük miktarlarını alırsınız. 1 litreliğini ya da 500 cc'sini. Tercih sizin ama mutlaka odun sirkesiyle tanışın. Son olarak şu veciz sözümle videoyu bitirmek istiyorum. Kadın ruhundan anlayan erkeklerin çoğalması gerektiği gibi odun ruhundan anlayan çiftçilerin de çoğalması gerekiyor ülkemizde. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.